Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda ücretsiz Adobe Photoshop alternatifi GIMP ile nasıl video kapak fotoğraflarımı yaptığımı göreceksiniz. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Şu an karşınızdaki arayüz GIMP'in kurulu gelen arayüzü değil. Benim aşağıda bırakmış olduğum linkten konfigürasyon dosyalarını indirerek bu arayüze erişebilirsiniz. Ben kendim bunu düzenledim. Biraz Photoshop'a benzettim. Birçok kısa yol ekledim ve özellikle arama butonu olması gerçekten güzel oldu burada. Bunları sıklıkla kullanacağım video içerisinde. Şu an Ctrl N yaparak bir yeni resim oluşturacağım. 1920'ye 1080 olacak. Ben bunu daha önceden ayarladığım için varsayılan olarak bu özellikte arka planı şeffaf bir kanvas oluşturmuş oldum. Şimdi ben normalde kapak fotoğraflarımı yaparken hazır bir template kullanıyorum. Bu template'i kendim hazırladım elbette. Ancak burada bunu birlikte yeniden üreteceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu background'ımı tamamen beyaz yapacağım. Bunun için Shift B yapıyorum ve kova aracına geldim. Tıkladığım zaman her yer beyaz oldu şu an. Şimdi ben buradan her yeri seçiyorum. Ctrl A'ya bastım. Şimdi Rectangle Selection aracına basıyorum ve bunu bir kere tıkladım. Bende köşeler yuvarlandı. Sizde yuvarlanmamış olacak. Buradan ayarlıyoruz onu. 50 yarı çapında bir yuvarlaklık ver demiş oldum. Şimdi şöyle göstereyim kısa yol kullanmadan. Select'e geliyorum ve Shrink ya da Grow var burada. Shrink küçültmek için, Grow büyütmek için sizin seçmiş olduğunuz alanı büyütüp küçültmeye yarıyor. Ben bunu 50 birim küçülteceğim. Ve yeniden tıklıyorum. Şu an tekrar kenarlarının yumuşatıldığını görmüş oldunuz. Şimdi ben iç alanı seçmiş oldum. Bunu tersine çevireceğim. Bunun için Ctrl I yapıyorum. Yani Invert ve Ctrl X yaptım. Kestim burayı. Yeni bir katman oluşturacağım. Buna da burayı yapıştıracağım. Bunu yapmaktaki nedenim şu. Ben şimdi buraya bir gölge verdiğim zaman o arka planın üstüne düşmüş olacak. Filters'a geliyorum. Light and Shadow diyorum. Drop Shadow diyorum. Ve bunun XY'sini 0 yapmak istiyorum. Blur Radius'u 30 yapacağım. Grow Radius'u da 30 yapacağım. Bunlar benim daha önceden kullanmış olduğum ayarlar olduğu için böyle yapıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zaten aynı kapak fotoğrafını da yapmazsınız diye düşünüyorum. Şimdi benim buraya bir çizgi çekmem lazım. Bunun için P'ye basıyorum. Bu Free Selection anlamına geliyor. Basıyorum ve şu an Ctrl tuşuna bastığımda mouse'u ne kadar oynatırsam oynatayım belli açılara kadar gittiğini görüyorsunuz. Ben böyle bir açı kullandım. Buradan tekrar tıklıyorum. Farklı bir nokta oluşturdum. Farklı bir nokta, farklı bir nokta. Dışarıda nereye tıkladığımın bir önemi yok. Ve gelip burada birleştiriyorum. Birleştirmek için herhangi bir şeye tıklamıyorum. Zaten yaklaştırdığımda mouse'u turuncu oluyor burası. Tekrar tıkladığımda resmi seçmiş oldu. Ben burada yeni bir katman oluşturacağım. Bu katmanı da tamamen beyaza boyayacağım. Bunun için yine Shift B yapıyorum. Bucket aracına geldim ve burayı boyadım. Şimdi en son uyguladığım gölge efektini buraya da uygulayacağım. Bunun için Ctrl Shift F yaparsam aracı açmış oluyorum. Ancak ben Ctrl F yaparsam benim bir önceki uygulamış olduğum ayarlarla birlikte tekrardan o pencereyi bana uygulamadan, göstermeden efekti uygulamış olacak. Şimdi ben şuralarını bir kesmek istiyorum. Evet, şu an daha güzel görünüyor. Aşağıda yapalım. Şu an bir çerçevemiz olmuş oldu. Bu iki katmanı birbiriyle birleştirmiyorum. Çünkü ben bunu istersem oynatabilirim. Tabii şuralarını da kesip doldurmam gerekecek. Bunu istersem tabii daha uzatıp hiçbir zaman ne kadar ileri gidersem gideyim gölge oluşturmayacak şekilde yapabilirim. Benim template'im de zaten o şekilde. Ancak şimdilik böyle kalsın. Şimdi benim bir stok resim bulmam gerekiyor. Hemen o resmi bulup geleceğim. Evet, fotoğrafı buldum ve şu an hemen sürükle bırak şeklinde resmimi koyuyorum. Bunu öncelikle buraya alacağım. Ve daha sonra buraya bir gradyan oluşturacağım. Şimdilik şunu kapatalım. Yeni bir katman oluşturacağım. Gradyan diyelim buna. Ve daha önceden seçmiş olduğum renkleri seçiyorum. Mora tıkladım. X'e basarak renkler arasında geçiş yapabiliyorum. İki ana rengimiz var. Bir ön plan rengi, bir de arka plan rengi olarak. Onlar arasında iki farklı renk seçmiş oluyorum. Ve buraya gelip bir köşeden diğer köşeye gradyan uyguluyorum. Benim burada opacity 56'da kalmış. Bunu %100 yapıyorum.
Birazdan bunu neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Şimdi bunu da kapatalım. Şimdi öncelikli olarak buradaki green screen'in önüne kendi istediğim resmi koymak istiyorum. Bunun için de ekran görüntüsü alacağım. Pencerenin ekran görüntüsü. Bunu yapıştırabilirim şu an. Yeni bir katman olarak yapıştır diyorum. Ve bunu alıp küçülteceğim. Bunun için Ctrl değil Shift S yapıyorum. Yeniden boyutlandırma geliyor. Ama bunu sanki Shift T ile yapsam daha iyi olur. Transform aracı. Şu şekilde köşeleri denk getireceğim. Mouse'un orta tekerleğiyle de görüntüyü kaydırabilirsiniz. Kontrol mouse tekerleğiyle yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ve şurayı biraz daha düzenlesem sanki iyi olacak. Evet. Evet. Şimdi şöyle yapsak daha güzel olacak gibi. Bunu alta taşıyorum. Buraya geldim ve yeşil kısmı sileceğim. Bunu renk seçme aracıyla yapmıyoruz. U'ya basarak o araca gelebiliyorsunuz. Ancak onunla yapmayacağım. Burada renkler menüsünde Color to Alpha diye bir şey var. Otomatik olarak beyaza ayarlı. Renk seç diyorum ve ayarlarıyla biraz oynayalım. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi bunu bir alttaki katmanla birleştireceğim. Bunun için buradaki butona basıyorum ve bunlar artık tek bir resim oldular. Şimdi gradyanımı açıyorum ve burada bunun opasitesiyle oynamıyorum. Blend modlar var burada. Buradan benim için uygun olan Soft Light. Tabi burada bir sürü farklı blend modu olduğunu görüyorsunuz. Kendiniz kendi kullanım amacınıza göre bunları değiştirebilirsiniz. Ben burada tekrar Soft Light'a getiriyorum. Şimdi bu resmi biraz kaydıracağım. M'ye basıyorum. Aktif katmanı seç diyorum. Ve Shift ok yönleriyle hızlı kaydır yapabiliyorum. Normal sadece ok yönleriyle daha yavaş bir şekilde kaydırabiliyorum. Şimdi ben burada tekrar bu katmanı görünür kılmak istiyorum. Ve buraya yazımı yazacağım. Yazımı yazmadan önce bu katmanı seçiyorum ki bunun üstüne yazayım şimdilik. Yazdığım yazıyı görebileyim. Şimdi D tuşuna basarak seçmiş olduğum renkleri sıfırladım. Siyah beyaz olmuş oldu. T'ye bastım. Text aracı. Burada GIMP ile kapak fotoğrafı hazırlama yazdım. Bunu bold yapacağım. Ubuntu fontu yapacağım. Ve bunu biraz daha büyütebilirim. 156 iyidir. Bunların arasındaki satır aralığını artırabilirim. Şu an 60 olsun bakalım. Şimdi Q aracına basıyorum. Şu an bir şey seçtim. İstediğim her şeyi seçebilirim tabii. Ben şu an yazıyı seçiyorum. Ve Relative to'nun imaj olmasına dikkat edin. Bunu resme göre align middle yani ortala demiş oldum. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Buradaki mesafeyle tabii şu an oraya çizemiyorum. Şöyle yapalım. Buradaki mesafeyle buradaki mesafe birbirine eşit ya da yakın olsun istiyorum. Şu şekilde yapalım. Tekrar taşıma aracına geldim. Bu şekilde ayarladım ve tekrar bunun satır aralığını biraz artıracağım. Tekrar Q aracına geldim ve tekrar ortala dedim. Şu an güzel görünüyor. Ancak buradaki yazı buradakinden daha ileride olduğu için ben bu katmanı değiştirmek istiyorum. Shift F yaptım ve kontrol aracına bastığımda yön değiştiriyor fark ettiyseniz. Bu şekilde bunu kaydırmış oldum. Şu anda da aralık fazla oldu burada. Bunu gidermek için de tekrar M'ye bastım ve taşıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bir klasör oluşturuyorum. Bu klasörün içerisine yazıyı ve bu katmanı atıyorum. Yazının blend modunu erase yapıyorum. Şu an gördüğünüz üzere alttaki beyaz katmanı siliyor. Ancak altındaki katmanlara ellemiyor. Eğer ben bunu dışarı atsaydım hepsini silecekti. Bu yüzden klasör oluşturmamız burada önemli. Şimdi ben bu katmanı kopyalayacağım. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Yeni bir katman olarak buraya yapıştırdım. Bunun blend modu normal olarak kaldı. P aracına bastım. Buraları seçiyorum. Ve bu kopya katmanda orayı silmiş oldum. Şu an GIMP ile kapak fotoğrafı hazırlama yazım arkadaki gradyanla uyumlu hale gelmiş oldu. Benim artık yapmam gereken tek şey buraya içerik kitlesinin logosunu koymak. Onu hemen alıp geliyorum. SVG dosyasını direkt resime sürükleyip bıraktım. Ve SVG olduğu için bana bunun piksel halini hangi boyutta eklemem gerektiğini soruyor.
Ben burada 256 piksele 256 piksel yapacağım. Tamam diyorum ve bunu şöyle yapacağım. Şimdilik en üstte taşıyorum. Q aracına bastım. Bunu seçtim ve burada offset x eksi 80, offset y 80. Bu da demek oluyor ki ben buradaki sağ taşı aracına bastığımda eksi 80 piksel içeride olacak. Eğer sola taşısaydım 80 piksel daha dışta olmuş olacaktı. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Ve y'si de 80 piksel altta olacak. Onu da bu şekilde ayarladım. Şimdi benim hala en son kullandığım efekt gölge değilmiş. O yüzden geliyorum. Light and Shadow, Drop Shadow diyorum. Ve burada bu sefer ayarlarını oynamadan yapmış oluyorum. Bu koyu resmin üzerinde çok belli olmadı. Ancak evet, burada bir gölgemiz var. Şimdi kapak fotoğrafımı bitirmiş bulunuyorum. Ctrl Shift J yaptığım zaman bütün ekrana sığdıracak şekilde resmi boyutlandırıyor ve gördüğünüz üzere kapak fotoğrafımı bitirmiş oldum. Şimdi proje dosyasını kaydedeceğim. Bunu masaüstüme şimdilik GIMP adıyla kaydettim ve Ctrl Shift E yaptığım zaman export menüsü açılmış oluyor. Burada da fotoğrafı kaydediyorum. Az önce projeyi kaydettim. Üzerinde oynayabileceğim bu menüleri bana gösterecek şekilde kaydetmiş olduğum projeyi. Şimdi resmi kaydediyorum. Bunu da ben coverlarımın arasına GIMP cover şeklinde kaydetmek istiyorum. Export dediğim zaman buradaki çubukta olduğunda artık resmim kaydedilmiş oluyor. Ben bu fotoğrafı kapak fotoğrafı olarak kullanacağım. Umarım siz de birçok şey öğrenmişsinizdir. Blend modlarla, grup oluşturmayla, selection'larla ilgili şeyler öğrendiyseniz kullanmaya başlayabilirsiniz. Gerçekten güzel şeyler. GIMP de çok güçlü bir araç gerçekten. Photoshop'ta da bunu yapabilirdim ancak gördüğünüz üzere tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı özgür bir yazılımla ben bu kapak fotoğrafını hazırlayabilmiş oldum. Bence yeterince de profesyonel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Ya şunu neden şöyle yapmıyoruz aslında? Şimdi daha güzel oldu sanki.